Merhabalar, ben diyetisyen Tarık Durgun. Kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bugün ceviz zarının suyunun nasıl yapıldığını anlatacağım. Malum kış aylarındayız, soğuk algınlığı çok fazla, grip çok fazla. Üstüne Covid hastalığı maalesef devam ediyor. Soğuk algınlığında öksürüğümüz çok fazla oluyor. Covid hastalığında yine öksürük aşırı fazla oluyor. Bu öksürüğümüzü kesmek için, balgamı atmak için, akciğerlerimizi temizlemek için ceviz zarı suyunu içebiliriz, tüketebiliriz. Hadi gelin size nasıl yapıldığını anlatayım. Cevizlerimizi kırıyoruz. İçindeki şu zarı gördüğünüz gibi temiz bir şekilde alıyoruz. Bir fincan suya 3-4 tane atıyoruz. Bu sırada suyumuzun altını açalım. Evet, bu şekilde içine atıyoruz ve 2-3 dakika kaynamasını bekliyoruz. Kaynar suda 2-3 dakika kaynamasını bekliyoruz. Biraz daha atabiliriz içine. Covid hastalığında ben de geçirdim. Covid hastalığında özellikle öksürük çok fazla oluyor. Ben ilk başta öksürmeye başladığım anda eşim hemen yaptı, ceviz zarı suyunu getirdi. İçmeye başladığımda sabah içtim ve akşam içtim. İçtikten sonra öksürüğüm tamamen kesildi. Akciğerlerde biriken balgamı dışarı attım ve rahat nefes almaya başladım. Öncesinde soğuk algınlığı öncesinde öksürük çok fazla olduğu için rahat nefes de alamıyordum. Yine 1 yaşında bir oğlum var. O da yine bu hastalığı geçirdi. Çok fazla öksürüyordu. Ona da verdik. Hiç tereddüt etmeden 9 ayını geçtiği için ona da verdik. O da içti ve öksürüğüne çok iyi geldi. Öksürüğü hemen kesti. Kış aylarında Covid'den bağımsız olarak söylüyorum. Kış aylarında öksürük çok fazla olduğu zaman rahatlıkla günde 2 bardak içebilirsiniz. Yine akciğerlerinizi temizler, balgamı atar, öksürüğünüzü keser, rahat nefes almanızı sağlar. Suyumuz kaynamaya başladı bu sırada. 2-3 dakika. Evet, renk değişimi gördüğünüz gibi renk değişimi olmaya başladı. 2-3 dakika bekleyeceğiz ki kaynasın. Bu sırada size biraz cevizden bahsedeyim. Cevizin faydalarından bahsedeyim. Cevizin faydalarından ceviz içerdiği vitaminler, yağ, özellikle omega 3 yağ asidi, lifler, mineraller sayesinde vücudumuza saymakla bitmeyen faydalar sağlıyor. Özellikle omega 3 yağ asidi vücudumuzda kalp sağlığımız için çok iyidir. Dışarıda vücudumuz kendisi omega 3'ü üretemiyor. Dışarıdan hazır almamız gerekiyor. Bunun da en iyi örneklerinden, en iyi kaynaklarından bir tanesi cevizdir. Cevizi günde bir avuç tükettiğimiz zaman kötü kolesterolü düşürür, iyi kolesterolü yükseltir. Aynı zamanda cilt sağlığımıza, şeker hastalığına, özellikle şeker hastalarında şekerin yükselmesini engeller. Aynı zamanda bağırsakların iyi çalışmasında çok faydası vardır. Günde mutlaka 2-3 tane ceviz tüketmemiz gerekiyor. Bu sırada suyumuz kaynamaya başladı ve gördüğünüz gibi renk değişimi de olmaya başladı. Rengi koyu olana kadar kaynatacağız 2-3 dakika. Ondan sonra süzeceğiz. Sözdükten sonra suyu bu şekilde de içebiliriz. Suyumuzu bu şekilde de içebiliriz. İçine tatlandırıcı olarak pekmez koyabiliriz, tarçın koyabilirsiniz. Ama bu şekilde de çok güzel bir tadı var. Çay tadı veriyor bize aslında. Şekersiz çay tadı veriyor bize. Rahatlıkla tüketebilirsiniz. Çocuklarınıza verebilirsiniz. Gebeler yine içebilir. Hiçbir sıkıntısı yok. Sadece cevize alerjisi olmayan kişiler tüketebilir. Cevize alerjiniz varsa tüketemezsiniz tabii ki. Onun dışında 9 aydan önceki bebeklere vermiyoruz. Onun dışında herkes rahatlıkla tüketebilir. Akciğerinizi temizler, öksürüğünüzü keser, balgamınızı atar. Evet, kaynadı. Şimdi ocağımızın altını kapatalım ve süzeceğiz suyumuzu. Evet, biraz kızgın olmuş. Böyle süzmeye başlıyoruz. Evet, bu şekilde suyumuzu süzdük. Şöyle göstereyim rengi. Çaya benziyor dediğim gibi. Tadı da şekersiz çay tadı var. Rahatlıkla içebilirsiniz. Gönül rahatlığıyla 2-3 dakika demlemeye bıraktıktan sonra içebilirsiniz. Sağlıklı günler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalınız.